Merhaba arkadaşlar, Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimiz şöyle güzel krem rengi bir ipimiz var. Onunla başlayacağız. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Evet, bu modeli istediğiniz örgüde uyarlayabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, bebek örgülerinde, her türlü örgüde kullanabileceğiniz bir model. Şimdi hep birlikte başlayalım. Şöyle ben küçük bir anlatım yapacağım için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Bu modelimiz 3 ve 3'ün katları artı 2 olarak ilmek sayısını ayarlayacağız. Yapacağımız örgüye göre ilmeklerimizi ayarlayacağız arkadaşlar. Ben şimdi şöyle birkaç ilmek alacağım şişime. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet, 15 tane model için 2 de kenar ilmeği alacağım. Toplamda 17 ilmekle başlayacağım ben. Şöyle hemen kenarda bir düğüm yapalım. Evet. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm arkadaşlar. Şimdi modele başlamadan önce birkaç sıra lastik yapalım. Bir ters, bir düz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Ben şöyle hemen birkaç sıra bir ters, bir düz lastik olarak yapacağım. Daha sonra beraber modeli kuralım arkadaşlar. Bir sıra yaptım. Birkaç sıra daha yapıp geliyorum ben. Evet, ben birkaç sıra şöyle lastik ördüm. Şimdi modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasındayız arkadaşlar. Lastikten sonra modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Şu anda birinci sırasını başlayacağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şu şekilde 1, 2, 3 tane ilmeğimiz var burada. 3 ilmek. Şu 3 ile 4'ün arasından bir ilmek çıkarttım. Şu şekilde. Daha sonra şu 3 taneyi düz olarak örüyorum tek tek. 2 ve 3. Yine 1, 2, 3. 3. ilmeğin arkasından hemen şöyle boşlukta 3 ve 4. ilmeğin arasından bir ilmek çıkarttım. Şu şekilde sıradaki 3 ilmeği düz olarak örüyorum. 2, 3. Şöyle gruplar halinde. 1, 2, 3. 3 ve 4'ün arasından bir ilmek çıkarttım. Sıradaki 3 tane ilmeğimizi düz olarak örelim. 3. Aynı işlemi yapıyoruz yine. 1, 2, 3. 3 ve 4'ün arasından bir ilmek çıkarttım. Ve sıradaki ilmekleri düz olarak örüyorum. 2 ve 3. Aynı işlemi son kez yapalım. 1, 2, 3. Bakın şu 3'ün arkasından boşluktan bir ilmek çıkarttım ve sıradaki 3 ilmeğimizi de düz olarak örelim. Modelimizin birinci sırasını bu şekilde tamamladık. Ön yüzündeydik arkadaşlar. Şimdi modelimizin ikinci sırası ve arka yüzündeyiz. Arka yüzünde de kenar ilmeğini örmeden aldım. 1, 2. 2 tane ters ördüm. Şu 2 tane yan yana olan ilmeği de ikisini bir şu şekilde ördüm. İkisini bir kez ters ördüm.
tekrar şişimden çıkarmadan şu ilk ilmeği, bakın şu ilk ilmeği alarak bir kez daha ters ördüm. Sıradaki 2 ilmeği ters ördüm. Zaten dörtlü dörtlü gruplar halinde. Şu 2 ilmeğimiz var. Onun ikisini ipi kendimden tarafa aldım öne. İkisini bir ters ördüm şu şekilde. Şişimden çıkarmadan şu öndeki ilmeği tekrar ters ördüm ve şişimden çıkarttım. Şöyle dörtlü gruplar halinde gördüğümüz gibi ilk ikisini ters örüyoruz. Diğer ikisini bir ters ördüm. İkisini bir alarak şişimden çıkarmadan ilk öndeki ilmeği tekrar ördüm. 2 tane ters ördüm. Şu 2 taneyi ikisini bir alarak şöyle ördüm. İpimi tellendirmeden alayım. Ördüm. Şişimden çıkarmadan ilk ilmeği tekrar ters ördüm ve şişimden çıkarttım. Aynı işlemi son kez yapalım. 1 2 tane ters ördüm. Sıradaki şu ikili ilmeği ikisini bir ters örerek şöyle kestim ve şişimden çıkarmadan öndeki ilmeği tekrar ters örerek şişimden çıkarttım. Kenar ilmeğini de ördüm. Modelin ikinci sırasında da bu işlemleri yapacağız. Arka yüzünde. Şimdi modelin 3. sırası ve ön yüzündeyiz. Modelin 3. sırası ve ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk ilmeği örmeden yine alıyorum. Bakın şu sıradaki ilmeği örmeden şişimi aldım. 1 2 tane düz ördüm. 2 tane düz ördükten sonra şu örmeden aldığım ilmeği ikisinin üstünden geçirerek serbest bıraktım. Şu şekilde. Kalan bir taneyi de düz ördüm. Modelin bir tanesini tamamlamış olduk arkadaşlar. Şu şekilde. Şu dörtlü gruplar halinde bakın. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeği düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği aldım ve ördüğüm ilmeklerin tepesinden geçirdim, bıraktım. Sıradaki ilmeği de düz ördüm. Yine bakın gruplarımız üçlü üçlü oldu. Artırma yapmıştık aradan ilmek çıkartarak, onu tekrar eksilttik. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. Örmeden aldığımı tepesinden geçirip şu ördüğüm 2 ilmeğin bırakıyorum. Bir tane daha düz örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 1 2 tane düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği geçirdim ve bıraktım bu şekilde. Sonrakinde düz ördüm. Bakın bir modeli daha tamamlamış olduk. 1 2 3 4 model oldu şu anda. Şöyle üçlü üçlü ilmeklerle. Son modelimizi de yapalım. Birinci ilmeği örmeden aldım. 2 tane düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği tepesinden geçirip serbest bıraktım şu şekilde. Sıradakinde bir tane düz ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. Bakın arkadaşlar, modelimiz oluşmaya başladı. Şöyle biraz netleyelim. Şimdi modelimizin 4. sırası ve arka yüzündeyiz. Modelin yani son sırası. 4 sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4. sırada hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ters örüyoruz ilmekleri. Bütün ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Evet. Dördüncü sırayı da tamamladım. Modelimiz bir kez kurmuş olduk bu şekilde. Şimdi modeli ikinci kez kuralım hep birlikte yine. Modelin 1. sırasındayız, ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şu sırada 3 tane ilmeğimiz var bakın arkadaşlar. 1 2 3.
Üçüncü ve dördüncü ilmeğin arasından bir ilmek çıkarttım ve şu şekilde uzattım. Sıradaki ilmekleri düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Yine 1, 2, 3. Üçüncü ilmeğin arkasından bir ilmek çıkarttım. Şu şekilde uzattım ve şişimdeki şu 3 tane ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3. Üçüncü ilmeğin arkasından bir ilmek çıkarttım. Şöyle uzattım. 3 ilmeği düz örüyorum tek tek. 2, 3. 1, 2, 3. 3 ilmeğin arkasından 3. ilmeğin yani bir ilmek çıkarttım. 3 tane ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmeği çıkarttım ve öndeki 3 tane ilmeği düz olarak örelim. Kenar ilmeğini de örelim. Modelimizin birinci sırası ve ön yüzündeydik. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi modelimizin ikinci sırası ve arka yüzündeyiz. Burada da yapacağımız işlem kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. 1, 2 tane ters ördüm. Sıradaki şu 2 tane tersimi ipimi kendimden tarafa alarak yine ters ördüm. İkisini bir ördüm. Şişimden çıkarmadan şu öndeki ilmeği tekrar ters olarak ördüm. 1, 2 tane ters ördüm. Şu 2 ilmeği ikisini bir ters ördüm. Şişimden çıkarmadan şu öndeki ilmeği tekrar ters olarak ördüm. Aynı işlemi yapıyoruz. 2 tane ters. Şunları düzeltelim. Şu ikiliyi bir ördüm. Bir alarak şöyle bir ters ördüm. Daha sonra öndeki ilmeği tekrar ördüm. 1, 2 tane ters. Sıradaki ikisini bir ters örerek aldım. Şişimden çıkarmadım. Öndekini tekrar ters ördüm. Son kez yapıyoruz. Sıranın sonundayız. Kenar ilmeğini de ördüm. İkinci sırayı da bu şekilde yaptık. Modelin üçüncü sırası ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeği yine örmeden alıyorum arkadaşlar. Bakın örmeden aldım. 1, 2 tane düz ördüm. Örmeden aldığımı geçirdim ve bıraktım tepesinden. Bir tane düz ördüm. Kenardaki ilmeği hemen ilk ilmeği örmeden aldım. 2 tane düz ördüm. Örmeden aldığımı ikisinin tepesinden geçirdim ve bıraktım. Bir tane düz ördüm. Bir tane örmeden aldım. 2 tane düz ördüm. 1, 2. Örmeden aldığımı ikisinin tepesinden geçirdim ve bıraktım. Bir tane düz ördüm. Bir tane örmeden aldım bir ilmek. 2 tane düz ilmek ördüm. Örmeden aldığımı tepesinden geçirdim ve bıraktım. Bir tane düz ördüm. Örmeden aldım bir ilmek. 2 tane düz ördüm. Örmeden aldığımı tepesinden geçirdim ve bıraktım. Son ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. Modelin 3. sırasında da bu işlemleri yaptık. Şimdi modelimizin 4. sırası ve son sırası yani arka yüzündeyiz. Burada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün sırayı arkadaşlar ters ilmek olarak devam edelim. 4. sırada sadece ters örüyoruz ilmeklerimizi. Arka yüzündeyiz. Modeli 2 kez kurmuş olduk.
Model 4 sırada bir tekrarlıyor. Dediğim gibi modelimiz 3 ve 3'ün katları 3, 6, 9 diye ilmek sayısını ayarlayacaksınız. Artı 2. Evet. 4. sırayı da yaptım. Bakın model kendini göstermeye başladı. Şöyle kabarık kabarık. Güzel bir model. Ben büyük bir parçada yapmıştım. Bir de onu size göstereyim. Evet, modelin ilerlemiş hali de bu. Aynı şiş, aynı iple yaptım onu da arkadaşlar. Şu beraber yaptığımız, bunu kenara alıyorum şöyle. Bunu da daha önce yapmıştım. Modelin arka yüzü de bu şekilde, bakın. Gayet güzel, temiz bir görüntüsü var. Ön yüzü de böyle. Size şöyle her açıdan göstereyim. Kabarık, pütür pütür. İstediğiniz örgüyle de yapabilirsiniz. Bu benimki normal bir ip, yani bebe yünü değil. Şöyle orta kalınlıkta bir ip kullandım. Dediğim gibi yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde gidecek güzellikte bir model. Ve oldukça da kolay. Çabuk ilerleyen bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Şöyle bir de yerden görüntüsüne bakın. Evet. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.